Cennetten yeryüzüne inen Adem, burada bir medeniyetin tohumlarını ekti. Ancak bu tohumlar sadece buğday ve başak vermeyecekti. İnsanın içindeki o uçsuz bucaksız boşlukta başka bir şey daha filizleniyordu. Kıskançlık. Bugün tarihin tozlu raflarındaki en trajik sayfayı açıyoruz. Bu sayfada iki isim var. Biri kalbinin saflığını toprağa sunan Habil, diğeri ise hırsının karanlığında boğulan Kâbil. Bu sadece iki kardeşin kavgası değil, insanlık tarihinin ilk adaletsizliği, ilk şiddeti ve ilk mezarı. Yeryüzünde akıtılan o ilk kan bugün hala süregelen tüm savaşların ve nefretin de atası sayılacaktı. Hazırsanız insanlığın masumiyetini kaybettiği o güne, Habil ile Kâbil'in sarsıcı hikayesine gidiyoruz. Adem ve Havva'nın çocukları dünyaya gözlerini açtığında yeryüzü henüz tertemiz bir tuval gibiydi. Ancak bu tuvalin üzerine ilk fırça darbelerini vuran iki kardeş birbirlerinden gece ile gündüz kadar farklıydı. Onlar sadece ilk kardeşler değil, insanlığın seçtiği iki farklı yolun da ilk temsilcileriydi. Kabil ailenin büyük oğluydu ve hayatını toprağa adamıştı. O bir çiftçiydi. Toprağa sürmek, ter dökmek, mevsimlerle pençeleşmek zorundaydı. Kabil'in mizacı da uğraştığı toprak gibiydi. Sert, sahiplenici ve biraz da katı. O, üretenin ve emeğinin karşılığını bekleyenin sembolüydü. Ancak bu sahiplenme duygusu zamanla tehlikeli bir haklılık hissine dönüşecekti. Habil ise bir çobandı. Sürülerini otlatır, doğanın ritmine uyum sağlar ve hayatını can dostlarıyla paylaşırdı. Onun mizacı güttüğü kuzular gibi yumuşak ve şefkatliydi. Çobanlık ona sabretmeyi ve tevekkülü öğretmişti. Habil, hırstan arınmışlığın, elindekiyle yetinmenin ve Yaradan'a olan saf teslimiyetin sembolü haline geldi. Bu iki karakter aslında çok daha derin bir felsefeyi temsil ediyordu. Kabil, mülkiyeti temsil ediyordu. Bu benim emeğim, bu benim tarlam, bu benim hakkım diyordu. Habil ise emaneti temsil ediyordu. Bu canlar bana emanet, bu rızık bana bir lütuf diyordu. İnsanlık tarihi boyunca sürecek olan o büyük çatışma burada tohumlanmıştı. Benlik mi yoksa teslimiyet mi? Her iki kardeş de kendi alanlarında başarılıydı. Ancak aralarındaki bu mizaç farkı henüz dile dökülmemiş bir rekabetin sessiz çığlığıydı. Babaları Adem'in rehberliğinde bu iki farklı ruhun samimiyetini ölçecek o büyük sınav saati gelmek üzereydi. Gökyüzüne sunulacak kurbanlar sadece ürünlerin değil, o ürünleri sunan kalplerin de tartısı olacaktı ve o gün geldi çattı. İnsanoğlunun niyetinin, samimiyetinin ve kalbinin ilk kez tartıya çıkacağı o büyük gün. Her iki kardeş de ellerindeki en kıymetli şeyi Yaradan'a sunmak için bir tepenin yamacına çıktılar. Bu sadece bir ritüel değildi. Bu seni en çok ben seviyorum demenin bir nevi sadakat kanıtıydı. Kabil hasat ettiği ürünlerden bir kısmını getirdi. Ancak bir sorun vardı. Getirdiği başaklar cılızdı. Meyveler ise seçilmemişti. O en iyisini değil, sanki olsun bitsin diye elindekinin en değersizini ayırmıştı. Kalbi mülkiyet hırsıyla doluydu. Bunları ben yetiştirdim. Neden en iyisini vereyim ki? Diye fısıldıyordu içindeki o karanlık ses. Habil ise sürüsünün en görkemli, en sağlıklı ve en sevdiği koçunu seçti. Onun için bu kurban sadece bir hayvan değil, canından bir parçaydı. Gözlerinde hiçbir tereddüt yoktu. O, her şey zaten onun, ben sadece ona ait olanı ona geri veriyorum teslimiyeti içindeydi. Antik anlatılara göre kabulün işareti gökyüzünden inen bir ateşti. Her iki kardeş de heyecanla bekliyordu. Derken gök yarılmışçasına bir ışık indi ve Habil'in sunduğu kurbanı bir alev gibi içine aldı. Kabil'in ürünleri ise olduğu gibi toz toprak içinde kaldı. Kabul edilmemişti. İşte o an Kabil'in içindeki o sessiz kıskançlık dev bir yangına dönüştü. Kurbanın reddedilmesi onun için sadece dini bir başarısızlık değil, varoluşsal bir yıkımdı.
kendi hatasını, kendi samimiyetsizliğini görmek yerine namluyu kardeşine çevirdi. Kabil'in yüzü karardı, bakışları değişti. Tarihin gördüğü ilk ve en tehlikeli duygu o saniye doğdu. Neden o? Neden ben değil? Şimdi sahnede ne merhamet var ne de kardeşlik. Sadece kabul görmemiş bir kibrin intikam ateşiyle kavruluşu var. Kabil kardeşinin yüzüne bakarken artık bir can değil, yok edilmesi gereken bir engel görüyordu. Kabil'in içindeki o yangın artık kontrol edilemez bir boyuta ulaşmıştı. Kabul edilmemenin verdiği o yakıcı aşağılanma hissi yerini tek bir arzuya bıraktı. Yok etmek, tarihin ilk cinayeti. Aslında bir elin havaya kalkmasından çok önce Kabil'in zihninde işlenmişti. Bazı kadim anlatılarda şeytanın o an Kabil'in omzuna tünediği ve kulağına şu zehirli sözleri fısıldadığı söylenir. Onu ortadan kaldırırsan babanın tek gözdesi sen olursun. Onu yok edersen bu utanç da yok olur. Kıskançlık insanı kendi kardeşini bile bir can olarak değil, bir nesne olarak görmeye zorlayan bir kötülüktür. Kabil artık bakmıyor, sadece görüyordu ve gördüğü tek şey kendi başarısızlığının canlı kanıtıydı. Kabil, kardeşi Habil'in yanına gitti. Sesi titriyordu ama kararlıydı. Seni mutlaka öldüreceğim. Habil'in cevabı ise tarihin en asil ve en trajik savunması olarak kayıtlara geçecekti. Sen beni öldürmek için elini uzatsan da ben seni öldürmek için elimi uzatmayacağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Habil şiddete şiddetle karşılık vermeyi reddederek insan onurunun fiziksel güçten daha üstün olduğunu o an ilan ediyordu. Ama ne yazık ki öfke kulakları sağır etmişti ve nihayet o karanlık an geldi. Kabil eline geçirdiği sert bir taşla kardeşine saldırdı. Issız bir vadide sadece rüzgarın şahitliğinde tarihin ilk darbesi indirildi. Habil yere yığıldığında yeryüzü ilk kez insan kanıyla tanıştı. O an kainatın sustuğu, meleklerin dehşete düştüğü andı. Kabil kardeşinin cansız bedenini başında dikilirken aslında sadece kardeşini değil, kendi ruhunu ve insanlığın masumiyetini de oracıkla öldürmüştü. Artık geri dönüş yoktu. Toprak o sıcak kanı emerken Kabil yaptığı şeyin büyüklüğü altında ezilmeye başladı. Az önce nefretle dolu olan o adam şimdi elinde kanlı bir taşla dünyanın en yalnız ve en çaresiz varlığına dönüşmüştü. Kabil kardeşinin cansız bedeni başında dururken zaman sanki donmuştu. Az önce damarlarında dolaşan o yakıcı öfke gitmiş, yerini buz gibi bir sessizliğe ve tanımlayamadığı bir korkuya bırakmıştı. Kabil artık nefes almıyordu. Kabil dünyadaki ilk cinayeti işlemişti ama şimdi daha büyük bir sorunu vardı. Bu bedenle ne yapacaktı? İnsanoğlu henüz ölümü bilmiyordu. Bir bedenin nasıl saklanacağını, toprağın nasıl emanet edileceğini öğreten bir kitap ya da bir usta yoktu. Kabil kardeşinin cesedini sırtına alıp çaresizce oradan oraya taşımaya başladı. Pişmanlık omuzlarındaki o cesetten çok daha ağırdı. Tam o çaresizliğin zirvesinde yeryüzü Kabil'e sessiz bir öğretmen gönderdi. Gökyüzünden süzülen bir karga Kabil'in gözleri önünde toprağa eşilemeye başladı. Karga ölen başka bir kargayı açtığı çukura koydu ve üzerini toprakla örttü. Kabil dona kalmıştı. Koca bir halife adayı kendi kardeşinin cesedini ne yapacağını bir kuştan öğreniyordu. O an dudaklarından dökülen o meşhur itiraf binlerce yıl boyunca yankılanacaktı. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar bile olup da kardeşimin cesedini gömemedim mi? Kabil kargayı taklit ederek toprağa kazdı. Habil'i o saf ve masum bedenini kendi elleriyle kazdığı o karanlık kuyuya bıraktı. Üzerine attığı her avuç toprakla birlikte aslında kendi huzurunu da gömüyordu. Toprak bir zamanlar hayat fışkıran o ham madde şimdi ilk kez bir insanı saklıyordu. Cinayet işlenmiş, ceset gömülmüş ama hesap kapanmamıştı.
Kabil için artık yeryüzü geniş bir hapishaneydi. Alnında taşıdığı o hayali lekeyle babasının yüzüne bakamayacak. Kardeşinin sesini her rüzgarda duyacaktı. O yeryüzünün ilk mültecisi, ilk sürgünüydü. Bu hikaye bize şunu söyler. Kabil sadece Habil'i öldürmedi. O insanlığın birbirine olan güvenini, masumiyetini ve kardeşlik bağını da yaraladı. O günden sonra yeryüzü bir daha asla eskisi kadar huzurlu olmayacak. Yeryüzünde akıtılan o ilk damla kan toprağın derinliklerine süzüldü. Ama etkisi binlerce yıl boyunca silinmedi. Kabil kardeşinin cesediyle birlikte masumiyeti de gömmüştü. Ancak bu sadece iki kardeşin hikayesi değildi. Bu insanlığın içine düşen o karanlık tohumun, yani şiddetin ve hırsın ilk filiziydi. Adem'in soyu yeryüzüne yayıldıkça bu karanlık da onlarla birlikte büyüdü. Şehirler kuruldu, medeniyetler yükseldi. Ama beraberinde zulüm ve karmaşa da geldi. İnsanlık öyle bir noktaya evrilecekti ki gökyüzü artık bu yükü taşıyamaz hale gelecek. Peki sadece kutsal metinlerin değil, Sümer tabletlerinin, Gılgamış destanının ve dünyanın dört bir yanındaki kadim halkların ortak hafızasındaki o devasa felaket neydi? Bir sonraki bölümde gökyüzünün kapılarının açıldığı, yeryüzünün sular altında kaldığı ve insanlığın sıfır noktasına döndüğü o büyük gizemi aralayacağız. Nuh'un gemisi gerçekten bir kurtuluş muydu, yoksa devasa bir arınma mı? Sümerlerin Zisudrası ile Nuh peygamber arasındaki o tüyler ürperten benzerlikler bize ne anlatıyor? İnsanlık tarihinin en büyük reset düğmesine basılmak üzere. Sizce büyük felaketler insanlığın bir cezası mı, yoksa yeni bir başlangıç fırsatı mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki Kadim Gizem'de Sırlar Odası'nda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.